Merhaba arkadaşlar, Sağlam Para kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de enflasyon canavarı cebimizi kemirirken gümüş adeta bir süper kahraman gibi parlıyor. Bunu konuşacağız. Aynı zamanda hem ekonomik hem çevresel fırsatlarla dolu olan gümüş, bugün Türkiye ekonomisi ve enflasyon ortamında gümüşün neden iyi bir yatırım seçeneklerinden biri olduğu, bununla ilgili sizlere bilgiler vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Türkiye'de enflasyon 2025'te hala yüksek. Resmi rakamlar %40-%50 civarlarında ama sokakta hissettiğimiz daha fazla. Gümüş bu ortamda adeta bir kale gibi. Son bir ayda TL bazında %11 getiri sağladı. Neden gümüş? Birincisi enflasyona karşı. Altın gibi koruma sağlıyor. Ama daha ucuz. 1 gram sadece 55 TL iken ikincisi sanayide çılgınca kullanılıyor. Daha öncelerinde anlatmıştım. Güneş panelleri, 5G teknolojisi, elektrikli araçlar. Türkiye'nin 2025'te 20 gigawatt güneş enerji hedefi gümüş talebini de roket gibi uçuracak. Gümüş enflasyonist baskılara karşı sağlam bir değer deposu. Türkiye'de TL'nin değer kaybı 2024'te %30'a yakınken gümüşü cazip kılıyor. Küresel olarak gümüş fiyatları 2025'te 35-40 dolar ons bazında, 2030'a kadar 50 dolar ile 86 dolar olarak öngörülüyor. Bazı analistler 100-150 dolar diyor. Türkiye'de Gümüşköy madeniyle dünyanın 3. büyük gümüşlük üreticisi, rezervlerin %30'u keşfedilirse küresel payımız %5'e çıkar. Bu da 10 milyar dolarlık bir ihracat demek. Türkiye ekonomisi ve enflasyonunda gümüşün rolü nasıl etkileyecek derseniz, Türkiye'de enflasyon paramızın satın alma gücünü eritiyor. Bu aşikar. 2024'te bir kahve 50 TL iken, bu arada 50 değil, 2024'te bir kahve 100 lira iken şu an 150 liralara kadar çıktı. Gümüş bu erozyona karşı bir kalkan. Altına göre daha uygun olduğu için düşük bütçelerle bile yatırım yapabiliriz. Üstelik Türkiye'nin gümüş madenciliği devrimi enflasyona karşı yerel bir çözüm sunuyor. Az önce bahsettiğim Kütahya'daki Gümüşköy madeni çevre dostu teknolojisiyle parlıyor. Biyomadencilik ve fitomadencilik düşük kaliteli cevherlerden gümüşü çıkartıyor. Bu da maliyetleri düşürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2025'te hedefi %14'e karşın %40'ın üzerinde seyredebiliyor. TL'nin değer kaybı gümüş gibi emtialara güvenli liman yapıyor ve sürdürülebilir madencilik üretim maliyetleri %20-30'a kadar düşürüyor. Peki gümüşe nasıl yatırım yapacağız? Birincisi bankalar aracılığıyla gümüş almak. Örnek veriyorum, A bankasından 1 gram gümüş 55 TL'den birkaç tıkla hesap açıp alabilirsiniz. İkincisi veya bir şey alabilirsiniz. Gümüş kağıdı alabilirsiniz. Ama ortamdaki riski dağıtın. 10.000 TL'niz varsa 5.000'ini grama, 5.000'ini gümüş fonlarına falan yatırabilirsiniz. Böylece hem enflasyona karşı koruma hem de kar sağlarsınız. Gümüş Türkiye'yi küresel bir yıldız yapabilir. Örneğin 5G teknolojisi ve güneş enerjisi talebi 2030'a kadar %50 artacak. Kentsel madencilik, elektronik atıklardan %90'ı geri kazanımı mümkün. Türkiye'nin 3,5 trilyon dolarlık maden rezervleri Kanada ve Somali ile anlaşmayla parlıyorlar. Enflasyona rağmen gümüş ihracatı cari açığı kapatabilir. Hem cebiniz hem de gezegeniniz kazansın. Türkiye, Tetiyan kemerinin parçası olarak 13. büyük gümüş üreticisi. 2027'ye kadar %100 döngüsel ekonomik hedefi üretimi %20 arttırabilir. 2023'te 500 milyon dolarlık katkı sağlayan gümüş 2030'da 10 milyar dolarlık bir ihracat getirebilir. Ancak Çin'in talebi düşük. 43 dolarlık ons bazında direnci zorlayabilir. Türkiye'de enflasyon cebimizi zorlarken hem güvenli hem de karlı bir liman. Kısa vadede bankadan gümüş ve fon alın derim. Çünkü uzun vadede kuyumcudan fiziki gümüş almak da mantıklı. Ama uzun vade bir yatırım olacak şekilde almalısınız. Çevre dostu madenciliğe destek olun. Hem siz kazanın hem de gezegeniniz. Videoyu beğendiyseniz like atın, kanala abone olun ve yorumlara gümüş yatırım planlarınızı yazınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.